Bu videomuzda 2007 yılında yaşanan gerçek bir suç olayını ve bu olayda görev alan polis memurunun ifadelerini sizlerle paylaşacağız. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye 2007 yılında 47 yaşındaki anne ile 19 yaşındaki kızının öldürülmesi olayıyla sarsıldı. Olay yerine bir kimlik bırakılmıştı. Ancak bırakılan kimlik aldatmacaydı. Şüpheli kayıp olan babaydı. Görgü tanıkları ve ailenin yakınlarına göre baba alkolikti ve evde sık sık sorun yaşatırdı. Cinayet dedektifleri babanın peşinden koşarken dikkatleri çeken bir nokta vardı. Genç kız tecavüz edilip öldürülmüştü. Bu ayrıntı babanın katil olmasını şüpheye düşürüyordu. Kayıp baba aranırken arkadaş çevresi de mercek altına alındı. Takibi yapan cinayet uzmanı deneyimli polis M.B. idi. Babanın bir arkadaşının hareketi dikkat çekti. Olay öncesi sakallı ve uzun saçlı olan bu kişi, olay sonrası sakal ve saçlarını kesmişti ve üstelik İstanbul dışına çıkmıştı. Polis memuru M.B.'ye göre bu tam bir katil profiline uyan bir hareketti. Şimdi bu acımasız ve ürkütücü olayın detaylarına geçelim. Yıl 1999. İstanbul Esenler'de tek başına yaşayan 40 yaşındaki H.K.'nın evinde yangın çıktı. Yangın söndürüldükten sonra yanmış bir kadın cesediyle karşılaşıldı. İncelemede cesedin H.K.'ya ait olduğu belirlendi. Önce yangın kurbanı olduğu düşünüldü ancak kısa bir süre sonra H.K.'nın bıçaklanarak öldürüldüğü ve öldürülmeden önce de tecavüze uğradığı tespit edildi. Belli ki katil zanlısı cinayeti işledikten sonra geride iz bırakmamak ve delilleri yok etmek için salonu ateşe vermişti. Olay yerinde yapılan incelemede bir sigara izmariti bulundu. Polis, yaptığı araştırmada 40 yaşındaki kadının sigara kullanmadığını öğrenmişti. Sigara izmaritinden alınan tükürük örneği biyolojik bir delil oluşturmaya başladı. Çıkan tükürük izinin DNA'sı katilin bir erkek olduğunu gösteriyordu. Ancak bu tükürük izinin sahibinin kim olduğu bir türlü bulunamıyordu. Olayın üzerinden yıllar geçmiş ancak olayın faili ya da failleri bir türlü bulunamamıştı. Olaydan 8 yıl sonra 2 Mart 2007 Cuma günü saat 16.30'da gelen bir ihbarda polis harekete geçirdi. Polisi arayan genç bir kadın korku ve titreyen sesiyle 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu bıraktığı annesinden 2 gündür haber alınamadığını ve kapı ziline de tepki verilmediğini söyledi. Yer İstanbul Esenler'di. Haber merkezi polis ekiplerini olay yerine gönderirken Cinayet Büro Amirliği'nden de deneyimli bir ekip olay bölgesine gönderildi. Adrese gelindiğinde çilingir çağrıldı. Cinayet ekiplerinden cinayet uzmanı polis memuru M.B. ve ekibi olay yerindeydi. Çilingirle açılan kapıdan içeri girildiğinde korkunç gerçek ortaya çıktı. 47 yaşındaki anne B.S. ve 19 yaşındaki kızı M.S.'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı. 1999 yılındaki benzer bir cinayete de bakan polis memuru M.B. ihbarı ilk duyduğunda bir cinayet olayının yaşandığını tahmin ettiğini belirtip birçok cinayet dosyasına baktığım için gelecek ihbarlarda bile ne gibi bir sonuç çıkabileceğini tahmin edebiliyorduk. İçeri girdiğimde anne kanlar içindeydi. Başka odada kızı yatak üstünde öldürülmüştü. Her zaman yaptığımız gibi ilk olarak öldürenlerin neyle ve nasıl öldürüldüğüne bakarız. Hiç dokunmadan. Bu arada olay yeri ekiplerini bekliyoruz, savcı beyi bekliyoruz, dedi. Banyo tarafından sesler geldiğini de anlatan polis memuru M.B., iki çocuğu banyoda kapatılmış bulduk. Çok korkmuşlardı, şoktaydılar. Hemen hastaneye gönderdik. Biz çalışmamıza döndük. Anne bıçaklanarak öldürülmüştü. Kızı ise boğularak öldürülmüş. Ve öldürülen kız aynı zamanda tecavüze uğramış. Olay yerinde böyle bir durum söz konusuydu.
Kapıda bir zorlama yoktu. Katil ya da katillerin tanıdık olma ihtimali vardı. Olay yerinde bir kişiye ait kimlik bulundu. Bu kimlikte adı geçen kişiyi öldürülenlerin yakınları tanımıyordu. Kimlik sahibi incelemeye alındı. Başta öldürülen anne ve kızın birinci derece yakınları sorguya alındı. Olayda tanık olabilecek kişiler arandı ve sesleri duyan komşulardan biri bulundu. Polis memuru MB, komşu Perşembe günü sesleri duyduğunu ama ilgilenmediğini söyledi. Nedenini bize şöyle anlattı. Bu evde sık sık kavga gürültü olur. Baba sarhoş gelir, kavga çıkar. Ben yine her zamanki gibi kavga ettiklerini düşündüm dedi bize. Araştırmada babanın çok sık alkol aldığını ve evde kavgalara neden olduğunu öğrendik. Biz babaya baktık ancak baba ortalarda yoktu. Kayıplara karışmıştı. Bir anda şüphe babanın üzerine yoğunlaşmıştı. Düşünülen ihtimallerin arasında baba ŞS cinnet getirdi, 2 torununu banyoya kilitledi ve ardından eşiyle kızını öldürdü. Ancak babanın telefonları kapalıydı. Olay yerinde de bulgu elde edilmeye çalışıldığını söyleyen polis memuru MB, biz tabii hemen babanın ne iş yaptığını, nerelere takıldığını, arkadaş çevresinin kim olduğunu mercek altına almaya başladık. Babayı şüpheli olarak aramaya başladık ancak burada garip bir durum vardı. Çünkü öldürülen kızı tecavüze uğramıştı. Bunu babasının yapması aslında imkansızdı. Ama belki de baba o gün bu olayı işleyen katillerle birlikte evde de olabilirdi diye düşündük. Olay yerinde bulunan 2 küçük çocuğun ruh hali çok kötüydü. Onlardan sağlıklı bilgi almak çok zordu. Ama eve birkaç kişinin geldiğini söyleyebilmişlerdi. Polis memuru MB, çocukların böyle söylemesinin ardından acaba babayla birlikte birkaç kişi mi eve gelmişti? Bunu da düşünmeye başladık. Tüm ihtimalleri değerlendirdiklerini belirten polis memuru MB, olay yerine bırakılan kimliğin bir aldatmaca olduğunu düşündük. Katil bizim dikkatimizi başka yere çekmek istiyordu ve bu kimliği o yüzden bırakmıştı. Çünkü kimliği araştırdık, çalıntı bir kimlik çıkmıştı. Olayın ardından kayıplara karışan baba bir inşaatta çalışıyordu. Ancak olaydan sonra hiç işe gitmemişti. Baba ŞS'nin özellikle birlikte alkol aldığı bazı arkadaşları saptandı. Hatta bunlar inşaatta birlikte çalışanlardı. Bunlardan birinin geçmişi çok dikkat çekti. İlk ipucunu arkadaş çevresini incelemekte bulduğunu belirten polis memuru MB, elde ettiğim isimleri tek tek taradım. Sabıkaları var mı yok mu diye baktım. Birinin bir cezaevi geçmişi olduğunu tespit ettim. Bu kişi dikkatimi çekti. Bu isim ZD adlı kişiydi. Bu kişiyi inceleyen polis ilginç ayrıntılara ulaştı. Bir yandan babaya ne oldu diye çalışma yürüten polis memuru MB, ZD inşaatta boyacılık yapıyordu. Olay öncesi uzun saçlı ve sakallıydı. Olay tarihinden sonra saçlarını ve sakalını kestiğini öğrendim. Bu kişinin olaydan sonra İstanbul dışına Sinop'a gittiğini de öğrendik. Tam bir katil profili çiziyordu. Benim radarıma girmişti. Bu acı olayın üzerinden tam 40 gün geçmişti. Olayın çözülmesi için çok yoğun çaba sarf edilirken, gelen bir ihbar bir seri katilin daha varlığını ortaya çıkartıyordu. 11 Nisan 2007 yılında bir inşaatın bodrum katında toprağa gömülü bir erkek cesedi bulundu. Bu inşaat da tam kayıp baba ŞS'nin çalıştığı yerde. Ceset tanınmayacak durumdaydı. Bu erkek cesedi kayıp babanın kardeşine gösterildi. Kardeşi cesede teşhis edemedi. Kızıysa yüzü tanınmayacak durumda olan ceset üzerinde bulunan ceketin babasına ait olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kan örnekleri alındı ve DNA örnekleriyle cesedin kayıp baba ŞS'ye ait olduğu saptandı. Daha önce de seri katil dosyalarına bakan deneyimli polis memuru MB, bir seri katille daha karşı karşıya kalmıştı. Polis memuru MB, kayıp babayı sonunda bulduk. Baba da bıçaklanarak öldürülmüştü. Yani katil hep aynı yöntemi kullanıyordu. Tecavüz ve bıçakla öldürmek. Babanın da aynı katilin kurbanı olduğu bayağı belliydi. Bizim karşımızda seri katil olduğunu biliyorduk artık.
bizim için bir seri katil avı başlamış oldu. Polis memuru MB'nin elindeki en önemli şüpheli ZD adlı kişiydi. Polis memuru ZD için derin bir inceleme başlattı. Şüpheliyle ilgili şok eden ayrıntılara ulaştı. Polis memuru MB, bu kişiyle ilgili elde ettiğim bilgilere göre ilk cinayetini 1984 yılında 18 yaşındayken işlemiş. Daha sonra cezaevinden firar etmiş. Tecavüz olayından yakalanmış, cezaevine girmiş. Rahşan affıyla cezaevinden çıkmış. Yani bunun cinsel saldırıları da var. Aradığımız şüpheli buydu. Çünkü her yol onu gösteriyordu. Ellerindeki donelerin ardından tüm ipuçları şüpheli ZD'yi gösteriyordu. Artık operasyon için düğmeye basma zamanı gelmişti. Polis memuru MB, savcılığın talimatı üzerine harekete geçerek şüpheli ZD'yi gözaltına aldığını söyledi. Polis memuru MB, şüpheyi gözaltına aldığımda bana kayıp babanın cinayetini itiraf etti. Babayla alkol aldıkları sırada konu babanın eşi ve çocukları olunca baba sinirlenmiş. Bu da kalkıp babayı öldürmüş. Sonra onu bodruma atarak üstünü toprakla ve kartonla örtmüş. Ardından 2 kişiyle birlikte eve giderek cinayetleri gerçekleştirmiş. Bu ifadenin ardından biz o 2 arkadaşını da gözaltına aldık. Önemli bir seri katili yakaladıklarını anlatan polis memuru MB, şüphelilerin her zaman hem sorgusunu hem de sorgu dışında sohbet ederek ruh hallerini çözmeye çalıştığını söyledi. Polis memuru MB, bu şüphelinin ilk cinayetine baktığımda çocuk yaşta birini öldürmüş. Onunla sohbet ettim. O, ilk cinayetini bir tecavüz yüzünden işlediğini anlattı. Öldürdüğü kişinin bir arkadaşına tecavüz ettiğini söyledi. Kendisi de gidip o kişiyi öldürdüğünü söyledi. Ama burada aslında tecavüze uğrayan muhtemelen kendisiydi. Tecavüze uğradığı için cinayet işlemiş ve sonraki kurbanların çoğu kadın ve kız çocuğuydu. Hep tecavüz etme olaylarını gerçekleştirmiş. Bence kendisine tecavüz edildiğini söyleyemedi. Bu tür olaylarda her zaman geniş çaplı çalışma ve düşünmenin gerektiğini anlatan polis memuru MB, tabi bunun öldürme şekli ve cinsel saldırı yöntemini öğrendikten sonra geçmiş dosyalara baktım. Faili meçhul dosya var mı yok mu diye. Çünkü bu tür kişilerin mutlaka geçmişte bilmediğimiz olayları çıkabiliyor. Seri katiller hiçbir zaman durmaz. Dikkatimize 1999 yılında yine benzer şekilde öldürülen HK cinayeti çekti. HK'yı bu şüpheli öldürmüş olabilirdi. Çünkü yöntem aynıydı. Bundan dolayı şüphelinin kan örneğini aldık. DNA karşılaştırması yaptık. O cinayet olayında sigara izmaritinden tükürük örneği almıştık. Ve katilin DNA'sı o tükürük örneğiyle uyuştu. Bu katilin İstanbul'da 4. cinayetiydi. Polis memuru MB, şüphelinin başka bilinmeyen cinayetlerinin de olma ihtimalinin olduğunu belirterek, bazı olaylarda delil ve DNA olmadığı için tespit etmek zor dedi. Dikkat çeken bir ayrıntı da bu cinayetlerin yaşandığı dönemle Bitlis'te de benzer 3 cinayet işlendiğiydi. 3 ayrı erkek şahıs bıçaklanarak aynı yöntemle öldürülmüştü. Her 3 cinayette serilik ve paralellik gözlendi. Şüpheli ZD bu olayla ilgili de incelendi ancak somut olarak resmi bir delile ulaşılamadı. Olaylardan sonra suçlarını itiraf eden 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Esenler katliamcısı 4 zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet, 28 yılsa hapis cezası istendi. Sanıklar için 3 kişiyi kasten tasarlayarak öldürmek, nitelikli yağma, cinsel saldırı, konut dokunulmazlığının ihlali, hürriyetten yoksun kılma, yardım etme ve kayırma iddialarıyla dava açılmıştı. Esenler katliamcıları mahkeme sonunda çeşitli cezalara çarptırıldı. Dünyada sıkça görülen seri katil profilleri son yıllarda ülkemizde de görülmeye başlandı. Ülkemizde bir daha umuyoruz bu tür olayları yaşamayız. Bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.
Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.